Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. Şöyle az ince yünlü bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modeli ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 7 ve 7'nin katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle iki model üzerinden anlatacağım. Şöyle ilmeklerimi alayım. Hemen sayayım ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir model için. 2 de kenar ilmeği ekledim. Şu şekilde ayarladım ilmeklerimi. Lastiksiz yapacağım ben arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Lastik yapmayacağım için ben bir sıra zemin oluşturacağım. Şöyle ters örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçmek için bir sıra ters örüyorum. Bu modele dahil değil. Zemin oluşturmak için yapıyorum sadece. Eğer siz lastik yaptıysanız lastiğinizin ön yüzünden modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Model lastik istiyor arkadaşlar. Yapacağınız örgüye göre lastiğini ayarlayabilirsiniz. Evet, bir sıra zemin oluşturdum. Şöyle ters örerek. Daha sonra kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Şu şekilde bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 1, 2 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle evet. Buraya kadar bir kez modeli kurmuş olduk. Şimdi ikinci model kurulumu yine 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm şimdi. Bir önceki sırada 4 düzdü. Şimdi kenar ilmeğinden sonra 2 düz. Sağa doğru kesme işlemi yapacağım. Bu şekilde aldım 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sağa doğru kestim. Devamında bir kez artırdım. Bakın bu ortadaki ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Bir kez artırdım. Şimdi sola doğru kestim. 2 ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle bakın.
Devamında yine 1, 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki bu 2 ilmeğimin de sağa doğru kesmek için yerlerini değiştirdim ve düz örerek sağa doğru kestim. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum yine. Arka yüzünde farklı işlem yapılmıyor bu modelde. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeğimi yine sağa doğru kesmek için ben bu şekilde şöyle çapraz yaptım ve düz örerek kestim. Bir düz ilmek ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Tekrar kesme. Şurada artırma işlemi yaptıktan sonra 5 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi yine sağa doğru şöyle çapraz yaptım ve kestim. Bir ilmek doladım. Kesme işleminden sonra devamındaki ilmeklerimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi kenarda düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Şu şekilde. 5. sıra ön yüzündeydik. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 2 ilmeğim kaldı burada. Şimdi bunların yerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve düz örerek sağa doğru kestim. Bir doladım. 1, 2, 3. Şu şekilde, pardon, önce bir şey yapalım. Şurada da. Evet. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım burada. 7. sıra ön yüzündeyiz. Daha sonra yine kestim. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamında 1, 2 ilmek düz ördüm. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4. ajuru yaptığımda tekrar bir düz örüyoruz. Bir ajur daha yapıyoruz. Buna dikkat edelim. Şöyle göstereyim. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru 2 ilmeğimi kestim. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model oldukça kolay. Bakın, yani yeni öğrenenler için kolay olmayabilir, kafanız karışabilir ama videoyu tekrar baştan izleyerek modeli kurabilirsiniz. İkinci model kurulumunu da ilk sırasını yine beraber yapalım. Tamamını yaparsak video çok uzayacak.
Evet, bakın bir kez kurduk. Modelimiz böyle devam edecek. Tabii model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Modelin birinci sırasını tekrar yapalım. İkinci model kurulumu, birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Ortalarda 5 ilmek, sadece kenarlarda 4 düz ilmek öreceğiz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Şu kestiğim ilmeğe geldim. Bir doladım önce. Daha sonra 2 ilmeğimi sola doğru örerek kestim. Bir ilmek düz, bir de kenar ilmeğini ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde tekrar modelimizi kurduk. Bak, birinci sırada ne yaptıysak ikinci model kurulumunda da yine aynısını birinci sıradan başladık. Modelimiz böyle devam edecek. Anlamadıysanız eğer videoyu baştan izleyebilirsiniz. Birinci sıra, ikinci sıra diye anlattım. Modelimiz böyle arkadaşlar. Modelin bir de şöyle az ilerlemiş halini göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım. Şöyle size göstermek için. Bunda da hazır lastik ördüm. Şöyle kanalımda var bu lastiğin yapım videosu. İsterseniz aşağıya da linkini bırakabilirim bulamazsanız. Evet, modelimiz böyle. Bakın gayet güzel. Şöyle özellikle çeyizlik gelin yeleklerinde kullanılabilecek harika bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani yelek, hırka hepsinde kullanılabilecek harika bir model. Bu renkte de model kendini oldukça gösterdi. Şöyle güzel. Evet. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.